Ben Efe. Kimisi EKD olarak da bilir ki bu tam adımın naçizane kısaltmasıdır. Hayatım hep tuhaf bir sıradanlığa sahip olmayı başarmıştır. Ve şimdilerde düşünüyorum da bir şeyler sahiden ters gitmiyor mu? Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi. Her sabah kalkıyorum, bir kahvaltı yapıp oyun oynamaya geçiyorum derken biraz zaman geçiyor ve ikinci öğün yine oyun, belki film ya da dizi giderken bu sefer de akşam oluyor ve bu da son öğün demek. Sonra da uyuyorum, ertesi gün tekrar kalkıyorum, bir kahvaltı yapıp oyun oynamaya geçiyorum. Comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerais jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus. Dans ce monde qui vient et qui va, je me sentirais perdu. J'aurais besoin de toi. Et pour te regarder. Artık bir şeyleri değiştirmem gerek. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour. Comme un peintre qui voit sous ses doigts. Planım ne mi? Ben ailemin tek çocuğuyum. Annem ve anneannem ile şahsına münhasır bir evi paylaşıyor. Yediğim önümde, yemediğim arkamda yaşıyor, gülüyor. Oradan gitmesi lazım. Oradan
biraz daha o yana gidesin alıp düz. Ferdi onun aşağısında. Orada Çukurca'ya düştü değil mi? Bilirim işte Çukurcayır o yana. Bizim imalatın yeri bu yani piknik alanı. Piknik alanı yapıyor. Monotonluğu kırma servisimize elbette onlarla başlamak istedim. Beni büyüten insanlarla. Anneannemin şivesinden anlamadıysanız Trabzonluyum. Bu geldiğimiz yerde Boztepe Seyir Terası. Ve manzara bayağı güzel. Böyle bir yere geldiği vakit insan düşünmeden edemiyor. Yeryüzündeki bir insan zerreci olarak milyonlarca kilometre uzaklıktaki bir alev topunun görüş açımızdan çıkması büyüleyici bir güzellik ortaya koyuyor. Bugünden çıkardığımız dersler: 1. Evden çıkmadan önce kamerayı şarja takmayı unutma. 2. Yolu bil ki sormak zorunda kalma. Bir de bir. Kıyafet seçmekte biraz zorlanabilirim ama yine de basit şeyler giyiyor olmam hayatımı kolaylaştırıyor sanırım. Ayrıca ne bu özen, nereye gidiyorsun derseniz, bu üç arkadaşımın yanına. Fatih, Bilge Japon, Erva, içimizdeki kıvırcık. Videodasınız ha? Bu geldiğimiz yerde Fatih Bey'in gidelim dediği güzel bir kafe. İnsanın arkadaşları olması pekala güzel şey. Ama pek muteber dostları olması çok güzel şey. Bu yeni gelen vatandaş da Azer olur. Kendisiyle ottan başlayıp kuantum fiziğiyle konuşmayı bitirme yeteneğimiz vardır. Aman uyarmadı demeyin. İşte bu da ikinci. Çocuklar cidden çok iyi çocuklar. Sanırım biraz agresif bir anneannem var. Nereye gidiyorsun derseniz, aslında annemin teyzesi ki bu durumda benim de dolaylı kontenjandan teyzem, ancak benim çocukluğumdan beri nedeni muamma olsa da aga dediğim zatı muhterem ve saygıdeğer evlatları ile bayağı uzun bir cümle oldu bu. Neyse, Akçaabat Millet Bahçesi'ne. Dedim telefonunuz var mı? Yok. Dedim annenin babanın numarasını biliyor musun? Dedi biliyorum. Bir numara verdi artık. Annesini babasını bilmiyorum. Ben şuna inanıyorum ki hayat doğadan alınan ilhamlarla güzel. Bizim bildiğimizi sandığımız onca şeyi doğa milyonlarca yıldır kendi elleriyle yoğuruyor.
Bu koskoca mirasa biraz olsun hürmet gösterip ona düşman değil dost olmak gerek aslında ama kime ne anlatıyorum ki, değil mi? Üçte 3. Hiç fena değil. Bir 2 dakika çek. Yine bu aslan parçaları ile birlikteyiz çünkü Erva Hanım'ın doğum gününü kutlamamız gerek. Yalnızca 16 yaşındayım ama yaşamın bana çoktan verdiği kutsal bir dersin öğretileriyle yaşamam gerektiğini çok iyi biliyorum. Üstüme alındı. Yeryüzünde kim olduğunuz, neden olduğunuz, nasıl olduğunuz ya da aklınıza gelen herhangi bir soru ki cevabı bunlara oldukça benzer olmaya müsait, bunların çok da mühim bir yanı yok. Sen seçtin bunları. İyi insan olmak makam mıdır? Valla helal olsun. Minik şeylerde tam. Çöpçü Fatih, köylü Fatih, köylünün dostu. İyi insan olmak makamsa dahi eğer çok daha iyi bir insan olmak imkansız mı? Hayır, değil. Değil çünkü elinizde öyle büyük bir güç var ki sıkıca tutunmanız için müheyya bekleyen, tüm zıt kutuplara, ayrılıklara, zor günlere ve yine biz insanlara sunduğu bütün bu ızdıraplara inat. Ailene, eşine, dostuna, çocuklarına yahu akrabalarına, her gün saatlerce vakit geçirdiğin iş arkadaşlarına, öğretmenine, gittiğin hastanedeki doktora, vatanını koruyan askere, ülkeni ayağa kaldıran atana biraz olsun sevgi göstermek. Bir sabah uyandığında istediği o oyuncak beklesi olduğunun başucunda fena mı olur yani? Ne olur kardeşim halı sahaya gitmeyip de eşinle bir film gecesi yapsan? Hacer götüm gözüküyor mu? Gözüküyor mu? Hayır ne olur sabahleyin işine vardığında günaydın desen güler bir yüzle insanlara. Ne gibi duruyor biliyor musun? Korktum. Bir hediye almak annene. Öyle bir şey olduğundan falan değil. Sırf sarılmak için sarılsan gidip babana. Ne olur be kardeşim? Çok mu olur? Bu bir video. İşte 4. ve son maddede tamam. Mount Everest ain't got shit on me. Mount Everest ain't got shit on me. 'Cause I'm on top of the world. I'm on top of the world. Yeah. Boys Dubai ain't got shit on me. You can touch the sky. Ah, ne yapıyorum ya ben? 'Cause I'm on top of the world. I'm on top of the world. Bırakalım espriyi neyim bir kenara. Bu kısa yolculuk hakkında biraz konuşalım. İnanın bana, insanın yaşamak için çok fazla şeye ihtiyacı yok. Bir Porsche'ye değil, canciğer dostlara ihtiyacı var. Kocaman evler ki sanırsınız göğe dokunur çatıları. Hayır, onlara da ihtiyacı yok. Sizi karşılıksız seven, size emek gösteren ve sizin de onlara bu sevginin, emeğin karşılığını vermeye çalıştığınız bir aile. Hayatı güzelleştiren bir partner belki ya da ne bileyim sizin sevginizle büyümeye muhtaç çocuklarınız. Mala mülke gelmeden önce şu ortalama 70 yıllık ömürlerimizde o kadar çok şey var ki.
Yahu gezmek, şehrinin hiç görmediğin yerlerini görmek, şehre hiç bakmadığın açılarla bakmak. Bugün de farklı bir şey yapalım ya deyip daha önce hiç denemediğin bir tarifi denemek. Hiç dinlemediğin yeni müzikler bulmak kendine, hiç okumadığın kitaplar, hiç izlemediğin filmler. Yaşamınız, kendi kendinizi kim bilir ne kadar uzun zaman önce zincirlediğiniz alışkanlıklarınızdan kurtulmanız için heyecanla bekliyor bir köşede. Çünkü doğanın, dünyanın ve onun dört bir yanındaki kentlerin size göstermek, anlatmak, hissettirmek istediği o kadar çok şey var ki. Ve işte benim bu yolculuğumdan çıkardığım ders şu. Hayat bize bunca şeyi sunmayı beklerken bizim yapmamız gereken tek şey harekete geçmek. Çünkü hayat durup da bir kenardan izlenecek kadar basit bir şey değil. Unutmayın, kendinize yapabileceğiniz en büyük kötülük ona hiç başlamamaktır. That's what you